Bir Müslümanın güncel hayatında en çekindiği konulardan biridir. Bir başka insana karşı lanet okumak. Bu noktada her zaman dikkatli olmak gerektiği söylenir ki doğrudur da. Ama bir yer var ki Allah-u Zülcelal lanetleşmeyi açık bir emir olarak beyan ediyor. Herkes için her zaman değil. Çok özel bir noktada her şeyin sona geldiği andan bahsediyor Hazreti Allah. Öyleyse insan için bir yer var ki o yer lanetleşmeye bile imkan tanıyor. Her şeyin biteceği o son nokta neresi peki? Çünkü bizim için genellikle son nokta borcun harcın gırtlağa kadar dayandığı, dünyanın bütün sıkıntılarıyla üzerimize geldiği bir andan ibaret. Peki Cenab-ı Hak hangi andan bahsediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sana gelen bilgiden sonra artık her kim seninle tartışmaya kalkarsa haydi de gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendilerimizi ve kendilerinizi çağırıp toplayalım. Sonra canı gönülden lanetleyerek dua edelim de Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim. Allah-u Zülcelal'in indirmiş olduğu hakikati ve bu ilmi hakikati beyan edenleri reddetmeyi kendine iş bilmiş olanların bu hakikati anlamadıkları kesin hale geldiğinde Hazreti Allah lanetleşme emrini beyan ediyor. Burada ilmi tartışmalardan ders çıkarıp öğrenmek için gayret edenlerden bahsetmiyoruz elbette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere tarih boyunca gelmiş olan peygamberler, onların yolundan gitmiş olan alimler ve varisleri olan Evliyaullah, söylemiş olduğu hakikatler karşısında kendilerini reddedenleri tatlı bir dille uyarmakla vazifeliydiler. Ancak bir nokta gelir ki o noktada insan hayasızca bu ilmi ortadan kaldırmaya gayret eder. Allah-u Zülcelal'in azabının en net görüldüğü yerlerden biridir. Kelime-i tevhidin hakikatinde var olan ilme, onun beyanatı için verilen mücadeleye karşı biz bunların ortadan kalkmasını isteriz diyenler var. Bugün de dini mübine bakıp açık bir şekilde şu Kur'an-ı Kerim bilime aykırıdır, içinde bilimsel ne var ki? Her şey birbirine girift bir şekilde yazılmış, anlatılmış, hakikat değil diyenleri duymuyor musunuz? Bu sözlere karşılık bizler elimizden geldiği kadar Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselamın ilmi ilahisini beyan etmeye gayret ediyoruz. Hikmet ve hakikati Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz şahıslara karşı lanet dediğimiz hakikat, Hazreti Allah'ın emri ilahisine dahil olacak noktaya gelmiş. Çünkü onlar yalan söylüyorlar. Öyleyse dünya hayatındaki en büyük yalan, en büyük kandırmaca, insanın kendisini kandırmaktan çıkıp da başkasını ifsat etmeye kalktığı anda başlıyor. Kendileri yoldan çıkmış, başkalarını da yoldan çıkarmak istiyorlar. Bugün gençlerimizi hızlı bir şekilde dinden çıkarabilmek için bilimsel verileri kullandığını zannedenler, büyük yalanlarla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiş ilimlerin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'in hakikatiyle dalga geçtiklerini zannediyorlar. Onu her konuda basitleştirme, kolaylaştırma iddiasıyla parçalamaya gayret ediyorlar. Heyhat! Velev ki böyle bir şey mümkün olsaydı, basitleştirme, kolaylaştırma mümkün olsaydı bu ümmeti Muhammed'e verilirdi. Ancak bizden önceki ümmetlerden farklı olarak Kur'an-ı Azimüşşan asla değiştirilmedi ve değiştirilmeyecek. Ondaki ilimler kıyamete kadar yaşayacaktır. O ilimlere dahil olabilmek için ayet-i kerimede beyan edildiği gibi oğullarımızla, kızlarımızla, ailemizle, her şeyimizle birlikte topyekün bir mücadele içinde olmak gerekiyor. Çünkü Allah-u Zülcelal lanetleşmede topyekün bir mücadeleden bahsediyor. Öyleyse bu mücadelenin aileyle beraber verilmesi gerekiyor. Ayet-i kerimenin hikmetlerinden biri de bu. Hocalar talebeleriyle değil,
Aileler bir bütün olarak, kadınlar, çocuklar, ebeveynler hep beraber bir mücadelede olmak gerektiğini beyan ediyor. Elbette ulemaların talebeleri onların manevi evlatları olarak kabul ediliyor. İşin hakikatine gelince, insan büyük bir alemdir. Bu alem ehli İslam için büyük bir ailedir. Madem bu ailenin içindeyiz, öyleyse ailece mücadele etmek zorundayız. O mücadelede kim bu ilmi karşısına alırsa elbette yenilecek olandır. Zira Allah'ın lanetine muhatap olanların ne bu dünyada ne ahirette rahat yüzü görmeleri beklenemez. Hadi kalın sağlıcakla.